Büyük Selçuklu Devleti Alparslan önderliğinde Anadolu'nun kapısını kırmış, Doğu Roma topraklarına ayak basmıştı. İslam'ın zayıflayan siyasi gücü Türklerin gelmesiyle tekrar güçlenmişti. Avrupalı Hristiyanlar bu duruma dur demek için devasa bir orduyla yola çıkmış ve Müslümanlar üzerine çullanmıştı. Nihayet Doğu Akdeniz sahillerini ele geçirmiş ve Kudüs'ü işgal ederek Müslümanlar üzerine akıl almaz zulümler yapmışlardı. Müslümanların en büyük hayali Hristiyanlardan bu zulümlerin intikamını almak olmuştu. Ancak Büyük Selçuklu Devleti'nde siyasi istikrar bir türlü sağlanamıyordu. Selçuklu Devleti'nde nüfuz sahibi olan komutanlar bu istikrarsızlık ve taht kavgalarından bıkmış ve her biri kendi atabeyliğini kurmaya başlamıştı. Bu beyliklerden bir tanesi de Zengi Devleti'ydi. Oğuzların Afşar boyundan olan İmamettin Zengi tarafından Musul ve civarında kurulmuştu. Müslümanların bu kadar çok devletçikler haline dönüşmesi ister istemez kendi aralarında bir rekabet ve üstünlük kurma yarışına dönüşüyordu. Birleşerek Haçlılarla mücadele etmek yerine birbirleriyle çekişiyorlardı. İmamettin Zengi'ye göre Müslümanlar tek çatı altında toplanamadığı sürece küffara karşı bir galebe elde edilemezdi. Bu yüzden niyeti önce bölgeyi hakimiyeti altına almak, sonra Haçlılarla mücadele etmekti. Bu yüzden Diyarbakır ve Suriye'nin Arap ve Türk hakimlerine karşı bir fetih siyaseti takip etti. Aynı siyaseti Haçlılara da uyguluyordu. Arzusunu gerçekleştirmek için harekete geçen Zengi, Sincar, Habr, Nusaybin ve Harran'ı ele geçirdi. Arkasından Halep'e hakim oldu. Bu durum Haçlıların Halep üzerindeki arzularına da son vermişti. Zengi'nin sıradaki hedefi Şam'ı ele geçirmekti. Lakin bunun için Hama ve Humus'u alması gerekiyordu. 1130 senesinde Hama'yı ele geçirdi. Lakin Humus da aynı başarıyı elde edemeyerek Musul'a geri döndü. Daha sonra Artuklu Beyliği ile giriştiği muharebede Artukluları mağlup ederek Diyarbakır'ı ele geçirdi. Ardından Şam'a yönelen Zengi burayı da ele geçirince bölgede güçlü bir hakimiyet tesis etmiş oldu. Artık vakit Haçlıları Orta Doğu'dan atma vaktiydi. İlk olarak Haçlıların elindeki Esarip Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Kudüs kralı kuşatmayı yarmak için geldiyse de Zengi hem gelen Kudüs kralını mağlup etti hem de kaleyi ele geçirdi. Başarılarını bütün Müslümanlara kanıtlayan Zengi'nin sonraki hedefi Urfa kontluğu olmuştu. Haçlıların 40 sene önce bu coğrafyada yerleştikleri ilk yerden birisi de Edessa yani Urfa şehriydi. Fransız Haçlı grupları daha 1. Haçlı Seferi devam ederken Urfa'da yaşayan Ermenilerin daveti üzerine buraya gelmişler ve burada 40 yıl boyunca devam edecek olan bir kontluk kurmuşlardı. Bu kontluk İslam topraklarının ortasında bir çıbanbaşı gibi duruyor ve Müslüman Türk alemini bölüyordu. Bu kontluk Müslümanlar tarafından defalarca kuşatılmış ancak fethedilememişti. Gerek Türkler gerekse Müslümanlar arasında tanınan ve Haçlılarla cihat düşüncesini büyük bir şevkle hayata geçiren Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Musul Atabeyi İmamettin Zengi, Urfa'yı Haçlılardan temizlemek için planlar kurmuş ve bu planları büyük ölçüde uygulayarak diğer tehdit unsurlarını ortadan kaldırmıştı. İşte şimdi sıra Urfa'nın kuşatılma işindeydi. İmamettin Zengi Urfa şehrine gelince İslam geleneklerine uygun olarak önce şehrin kan dökülmeden teslim edilmesini istedi. Urfa kontluğu teslim teklifini reddetti. Zira Antakya Prensliği ve Kudüs Krallığından destek geleceğini düşünüyordu. Teslim teklifinin reddedilmesi üzerine İmamettin Urfa'nın etrafını çevirdi. Bu şehir 40 yıl boyunca Türkler tarafından defalarca kuşatılmış fakat fethedilememişti. Ancak Zengi her türlü tedbiri almış ve kuşatmaya bütünüyle hazırlıklı gelmişti. Bir taraftan Türk mancınıkları Urfa surlarını dövmekte, bir taraftan Türk okçusu kaledekilere zor anlar yaşatmaktaydı. Bu arada Türk ordusundaki lağımcılar da daha zayıf olduğunu tespit ettikleri kuzey surunun altına tünel kazmaya başlamışlardı. Urfa kontu 2. Cosel'in o sırada şehrin dışındaydı.
Antakya Prensliği ve Kudüs Krallığı'nın kapılarını çalıp yardım istediyse de kapılar yüzüne kapandı. Yardım istediği kontlar çeşitli bahanelerle onu yardımsız bıraktılar. Şehirde bulunan Başpiskopos Huk savunmayı yönetecekti. Josel'in Urfa'nın Türklerin eline geçmesini çaresizce izlemekten başka bir şey yapamayacaktı. Kazılan lağımlar gitgide derinleşti ve genişledi. Gerçekten de kuzey suru daha zayıftı. İmamettin Zengi tünellerin kazılması işi bitirildikten sonra kazılan tünellerin içine yanıcı ve patlayıcı maddeler yerleştirdi. Urfa kalesindekilere son bir teslim teklifi daha yaptı. Ancak kaledeki halk Zengi'nin teklifini sadece reddetmediler. Zengi ile alay ettiler ve ona hakaretler yağdırdılar. Zira halen dışarıdan yardım geleceğini zannediyorlardı. İmamettin Zengi için yapacak fazla bir şey kalmamıştı. Kaledekiler insanlıktan anlamıyor, merhamete hakaretle cevap veriyorlardı. Bunun üzerine İmamettin Zengi, Müslüman Türk ordusunun içerisinde tellallar gezdirdi. Bu tellallar Türk ordusuna şehre girdiklerinden itibaren 3 gün boyunca yağma haklarının olduğunu bildiriyordu. Nihayet 24 Aralık 1144 günü tünele yerleştirilen patlayıcılar İmamettin'in emriyle tutuşturuldu. Nefesler tutuldu. Türk ordusu heyecanla Kuzey Suru'nu gözlemeye başlamıştı. Kuzey Suru, altına gömülen yanıcı maddelerin etkisiyle etrafa dumanlar ve alevler saçarak büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Burada oluşan gedikten Türk birlikleri tekbirlerle şehre girdiler. Savunmacıları büyük ölçüde ortadan kaldırdılar. Türk kuvvetleri şehrin içerisinde hızla ilerlerken Ermeni ve Süryani halk da Türk askerlerinin önünden kaçıyorlardı. Ancak şehre ilk giren Türk askerleri toz duman dağılınca karşılarına çıkan manzara karşısında oldukları yere çakıldılar. Haçlı askerleri Latin Başpiskoposu Hug'un emriyle şehrin iç kalesine sığınmışlar ve kapıyı da Ermeni halkın yüzüne kapatarak onları Türk kılıçları önüne atmışlardı. Manzara dehşet vericiydi. Urfalı binlerce Ermeni kadın ve çocuk iç kapılara vuruyor ve Türklerin elinden kurtulmak için korkuyla birbirini eziyordu. İmamettin Zengi de Türk askerleri arasında şehre girmişti. Sivillerin birbirini ezerek öldürdüğü manzara Türk emirini öylesine üzdü ki Zengi saldırıların durdurulması emrini verdi. Zengi böylesine güzel hem de Müslümanlarca peygamberler şehri olarak anılan bir şehrin yağma ve tahrip edilmesini uygun görmedi. Genel taarruzdan önce tellallar dolaştırıp yağmaya izin veren İmamettin bu kez esirlerin serbest bırakılması ve alınan malların Ermenilere iade edilmesi için ordusunda tellallar dolaştırdı. Türk askerleri aldıkları malları sahiplerine geri verdiler. Zengi iç kaleye kapanıp anlamsız bir inat ile kaleyi teslim etmeyen ve Ermeni halkın iç kale önünde birbirini öldürmesine sebep olan 100 Haçlı askerini idam ettirdi. Bundan sonra da İmamettin'in emrindeki komutanlardan olan Selahaddin el-Yağısiyani, Süryani rahiplerinden bundan sonra Türklere dürüst davranıp ihanet etmeyeceklerine dair yemin istedi ve şunları söyledi. Şunu hepiniz biliyorsunuz ki bize karşı koymak ve peygamberimize küfretmekle ölümü hak ettiniz. Ama biz buna rağmen size dokunmayacak ve esirlerinizi de serbest bırakacağız. Bu şehir Müslüman idaresindeyken nasıl da mamur ve güzeldi. Biliyorsunuz. Son 50 yıllık Haçlı işgali bu güzel şehri harabeye çevirmiştir. Efendimiz İmamettin size iyi muamele edecektir. Barış içinde yaşayın ve onun hayatı içinde dua edin. Fetihten sonra yerli halkın tek bir kilisesine bile dokunulmadı ve halka ibadet hürriyeti tanındı. Sadece Haçlılara ait olan ve fesat yuvası haline gelmiş olan kiliselere el kondu ve bunların en büyüğü halka hizmet vermek maksadıyla hükümet sarayı yapıldı. Urfa'nın Müslümanların eline geçişi bütün İslam dünyası tarafından sevinçle karşılanırken Hristiyan aleminde ise büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sıranın Orta Doğu'daki diğer Hristiyan devletlere geldiğini gören Papa tarafından yeni bir çağrı yapılarak 2. Haçlı Seferi'nin hazırlığı başlatıldı.